Dünyada her geçen gün sadece Instagram'da 95 milyon fotoğraf paylaşılıyor. Hatta 2020 yılında çekilen fotoğrafların sayısını duymak ister misiniz? 2020 yılında analitiklere göre 1.4 trilyon fotoğraf çekilmiş ve her geçen sene bu sayılar artacak. Ki oldukça normal. Teknoloji çağında yaşıyoruz ve her geçen gün gelişiyor. Ama buradaki asıl soru şu: bu kadar fazla fotoğraf çekiliyor. Peki bu fotoğraflardan para kazanılabilir mi? Tabii ki. İşte bu videoda nasıl fotoğraf çekerek para kazanabiliriz buna değineceğim. Ama video geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup yanında çıkan zil butonuna tıklayıp ve son olarak da videoya like atarsanız sevinirim. Öyleyse hadi videomuza geçelim. Öncelikle bu videoda bahsedeceğim şey stok fotoğrafçılığı. Peki stok fotoğrafçılığı nedir? Şöyle bir örnek vereyim. Şimdi siz gidip bir fotoğraf çekiyorsunuz ve bu fotoğrafı az sonra bahsedeceğim sitelerden birine veya daha fazlasına yüklüyorsunuz. Sonrasında bir şirket, bir web site sahibi veya fotoğrafa ihtiyaç duyan herhangi birisi gelip fotoğrafı bizden para karşılığında satın alıyor. Peki neden fotoğrafı internetten indirebiliyorken gelip benden parayla satın alsın? İşte her zaman öyle olmuyor. Şirketler veya fotoğrafı kurumsal amaçla kullanacak kişiler fotoğrafı öyle internetten direkt indirip kullanamıyorlar. Çünkü telif hakları denen bir şey var. Benim fotoğrafımı mesela benden izinsiz kimse kullanamaz. O yüzden biz fotoğrafımızı para karşılığında satıyoruz. Ve biz onu sattığımızda, yani karşı taraf satın aldığında fotoğrafla beraber telif haklarını da satın almış oluyor. Yani fotoğrafı kullanmakta serbest oluyor. Ve benden size küçük bir tavsiyem: yaratıcı olun. Çünkü herkesin çektiği fotoğrafı çekerseniz o fotoğrafın satma şansı pek olmaz. Önemli olan herkesin yapamadığını yapabilmek. Şimdi isterseniz sitelerimize geçelim. İlk sitemiz Shutterstock. Shutterstock'u muhtemelen hepiniz duymuşsunuzdur. Eğer ki duymayan varsa da şimdi duydum. Shutterstock Türkiye'deki en ünlü, yani en çok bilinen stok fotoğrafçılığı sitesi. Bu arada Shutterstock gibi böyle yerlerde sadece fotoğraf satmak zorunda değilsiniz. Burada vektörel çalışmalar da satabiliyorsunuz. Yani bir tasarımcıysanız yaptığınız çizimleri, vektörel çizimleri burada para karşılığında satabiliyorsunuz. Şöyle siteyi dolaştığımızda burada mesela böyle yılbaşıyla alakalı bazı fotoğraflar var. Bunlar insanlar tarafından, bizim gibi kullanıcılar tarafından çekilmiş ve satışa sunulmuş fotoğraflar. Böyle görüyorsunuz, burada bir sürü fotoğraf var. Biri gelip buradan bunu satın alabiliyor, buradaki fotoğrafları. Vektörel çalışmaları da göstereyim size. Şuradan Images'ten, şuradan Vectors'e geliyorum. Ve burada benim kategorileri çıkarıyor. Şurada en aşağı gidelim, tekrar şuradan Christmas Vectors diyelim. Tekrardan yılbaşı, Noel vektörlerine bakalım. Ve görüyorsunuz burada böyle vektörel çalışmalar var. Bizim gibi insanlar tarafından yapılmış ve satışa sunulmuş. Yani eğer ki böyle bir yeteneğiniz varsa, tasarım yapabiliyorsanız burada fotoğraflarınızı, yaptığınız çalışmaları paylaşabilirsiniz. Mesela bir web site tasarımcısı vardır ve bir web sitesi açmıştır ve sitesinde böyle bir tasarıma yer vermek istiyordur. Mesela Noel hakkında bir şey yazacaktır. Bunu böyle metninin üstüne koyabilir, mesela başlık, logo gibi. Şimdi isterseniz bir sonraki sitemize geçelim. İkinci sitemiz Adobe Stocks. Adobe Stocks isminden de belli olduğu gibi Adobe şirketine ait, yani şu Photoshop, Premiere Pro gibi programların sahibi olan şirket. Bu arada Adobe Stocks satıcılarına en çok para ödeyen sitelerden birisi. Hatta en çok ödeyen de denebilir, yanlış hatırlamıyorsam. Yani bir satıcı olarak bir şey sattığınızda en çok parayı buradan kazanabilirsiniz. En çok satışı nerede yaparsınız demiyorum bu arada. Fotoğraf başına en çok parayı nereden alırsınız diyorum. Burada kategorileri görebiliyorsunuz. Stock Photos deyip mesela böyle tekrardan burada fotoğrafları görebiliyorsunuz, kullanma amaçlı. Böyle şirketler tarafından satın alınabilen fotoğraflar. Bu arada videomuzun konusu bu değil biliyorum ama böyle stok sitelerinde sadece fotoğraf paylaşmak zorunda değilsiniz. İsterseniz videoda paylaşabiliyorsunuz. Şöyle burada mesela stock video footage diyorsunuz ve böyle paylaşılmış, satışa sunulmuş videolarda görebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi videomuzun konusu fotoğraf çekerek para kazanmak olduğu için konumuzdan uzaklaşmayacağım. Yani güzel böyle stok videolar hazırlayabiliyorsanız, çekebiliyorsanız onu da yapmanızı tavsiye ederim. Öyleyse hadi bir sonraki sitemize geçelim. Üçüncü sitemiz olan Getty Images'e geldik. Az önce bahsettiğim siteler kadar Getty Images de bir o kadar ünlü. Sadece aralarında biraz fark var. Getty Images'de biraz daha çok böyle sanatsal yoğunluklu şeyler paylaşılıyor, fotoğraflar paylaşılıyor. Yani fotoğraflarınız, tasarımlarınız, videolarınız veya müzikleriniz daha sanatsal ağırlıklı ise Getty Images'de satma oranı daha yüksek. Şöyle sitedeki biraz tasarımları göstereyim size, paylaşılan şeyleri göstereyim. Biraz daha böyle gerçekçilik dışında da böyle daha sanatsal şeyler de olduğunu görebiliyorsunuz burada. Böyle. Bunda da sadece Images yok. Burada da tekrardan dediğim gibi video, müzik tarzında şeyleri de paylaşabiliyorsunuz. Bu sitemizde böyleydi. Az önce de söylediğim gibi eğer ki çalışmalarınız daha çok sanatsal ağırlıklı ise Getty Images'de satma oranınız daha yüksek olacaktır. Öyleyse sıra geldi son sayfamıza. Dördüncü ve son sayfamız olan IM. IM tabi nasıl yazıldığını ekranda görüyorsunuz. Göz M.
olarak yazılıyor. Az önce gösterdiğim sitelerin hiçbirinde kendi profilim bulunmuyordu ama IM'de benim de bir profilim bulunuyor. Hatta paylaşmış olduğum fotoğraflar da bulunuyor. Şöyle biraz sitenin arayüzünü göstereyim. Şöyle burada paylaşılan fotoğrafları, product yani eşyaların böyle daha ön planda olduğu fotoğraflar. Mesela şurada bir çamaşır suyu eşyası sanırsam. Portreler, business, şirketle alakalı, e-commerce, travel, yolculuk ile alakalı fotoğraflar falan burada. Hepsi de mantık aynı zaten. Sadece farklı siteleri gösteriyorum size. Şimdi isterseniz benim profilime de bir bakalım. Burada böyle takip ettiğim kişilerin paylaştığı fotoğrafları falan görüyorum. Ve evet. Bu da benim profilim. Paylaşmış olduğum 33 tane fotoğraf bulunuyor. Tabii çok üstüne düştüğüm bir şey değil stok fotoğrafçılığı ama fotoğraf çekmeyi seviyorum ve neden bu çektiğim fotoğraflardan para kazanmayayım, değil mi? Sonuçta para paradır. Şöyle benim bazı çektiğim fotoğraflar bulunuyor ama bu tarz sitelerin çoğunda, az önce bahsettiğim sitelerin de hepsinde fotoğraflarınız her zaman satılmayabiliyor. Bazen kabul edilmeyebiliyor. Mesela böyle bir fotoğraf çektim. Fotoğrafın kalitesinde hiçbir sorun yok. Yani boyut, piksel olarak falan. Bir kediyi çektim böyle. Yani renk düzenlemeleri falan yaptım böyle. Arka planı blurlu falan. Ama fotoğraf marketime seçilmedi. Yani sadece profilimde bir fotoğraf olarak gözüküyor. Kimse bu fotoğrafı satın alamıyor. Bazı fotoğraflarınız kabul edilmeyebiliyor. Bazıları kabul edilebiliyor. Hatta partner koleksiyonuna da girebiliyor. Bahsedeceğim ondan da hemen. Şöyle mesela şu fotoğrafıma geleyim. Kedimi çektim, yani çok da bir şey değildi. Bir sabah bahçeme çıktığımda baktım kedim uyuyordu böyle. Elimde kameram vardı. Bir çekmek istedim böyle. Hoşuma gitti, çektim ve partner collection olarak seçildim. Yani bu fotoğrafı biri satın alabiliyor ama onun dışında başka şeyleri de var. Şöyle buraya okumaya geldiğimizde diyor ki bu fotoğraf IM marketinde satılıyor. Ama bir o kadar da partner koleksiyonuna girdiği için partner sayfası, yani IM ile partner ilişkileri olan sayfa olan Getty Images'de de satılıyor. Evet, az önce bahsettiğimiz Getty Images. Yani benim fotoğrafım Getty Images'de de satılıyor. İlla IM'den gelip almak zorunda değiller. Hatta ben fotoğrafı Getty Images'i kendim yüklemedim. Partner olduğu için ve oraya seçildiği için orada özel olarak satılıyor. Ve onun altında şunu da belirtiyor. Fotoğrafım satıldığında ben bu fotoğrafın parasından, yani gelen paranın %50'sini alıyorum. Belki bu kesinti biraz size yüksek gelebilir ki biraz öyle duruyor. Ama açıkçası bana göre stok fotoğrafçılığı bir meslek olarak yapılır mı bilemiyorum. Bir yorum yapmak istemiyorum şu an. Ama bence bir ek gelir kaynağı olarak ideal görünüyor. Yani buradan ne kadar kesinti olduğu çok da beni fark etmiyor. Çünkü asıl gelir kaynağım burası değil. Ben buradan para kazanmaya çalışmıyorum. Yani geçinmek için. Ama gelirse de güzel olur. Yani hobi, seviyorum fotoğraf çekmeyi. Fotoğraflarımı yüklüyorum ve para gelirse güzel. Eğer ki siz de benim gibi böyle fotoğraf çekmeyi seviyorsanız, onu hobi olarak yapıyorsanız fotoğraflarınızı böyle sitelerde para karşılığında satabilirsiniz ve bundan bir gelir elde edebilirsiniz. Bu videolukta bu kadardı arkadaşlar. Bu videoda sizlere nasıl fotoğraf satarak para kazanabilirsiniz bunu gösterdim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Eğer ki video işinize yaradıysa aşağıdan kanalıma abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.